O yüzden ben bunları ne diyorum biliyor musun? Esmer Britanyalı. Yani sen şimdi bu uçaklar nereden kalktı, nereye gitti, hangi üssü kullandığını bilmezsen İngiltere'de oturur bunlarla ya ah ah vah vah tuh tuh yapar. ABD'nin bu bölgede 3 hedefi var. Şu Orta Doğu'daki silahların yarısı kadardır. 2 tanesini getirdin hepsini geçer. Olmaz olmaz diye bizde bir şey yoktur. Biz ihtimal en ufak bir gevşemeye mahal yoktur bizim askerlik anlayışımızda. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yağcı ile yine haritanın başında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aslında biraz çok konuşuluyor gündemde de İran'a yönelik saldırılarda da Amerika'nın varlığı, müdahalesi çok konuşuluyor ama bunun nasıl olduğunu biraz da harita üzerinden konuşmak isteriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hem deniz gücü hem hava gücü ne durumdadır? Ağırlığı nedir? Nasıl değişmiştir son dönemlerde? Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Evet. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kere çok ilginç bir durum vardır. Diego Garcia diye bir İngiliz adası vardır. Nerede bu ada amirim? Hint Okyanusu'nda. Burada bir hava üssü vardır. Burada 40 tane İngiliz askeri vardır. İngiliz toprağı, İngiliz üssü. 4000 tane ABD askeri vardır. Nasıl bir İngiliz üssü diyorsunuz? Yani 100 katı daha fazla asker sayısı var. B-2 uçakların işte burada, burayla buranın mesafesi 3900 kilometre civarında. Burası da 4000, işte bu bombaladığı Fordo 4500 falan. B-2 uçakları bu kitlesel zırh delici, işte sığınak delici, bu yok edici bu bombaları, MOB denilen İsrail'in bombalar. de buna ihtiyacı vardı aslında Tabii, müdahale tabii, edebilmesi için. tabii, MOB denilen bombaları B-2'lerle götürdü. B-2'ler hiç yakıt ikmali yapmadan 11.000 kilometre zaten gidip gelebiliyorlar. Dolayısıyla yakıt ikmali yapmadan, havada yakıt ikmali yapmadan bu uçaklar gidiyor, geliyor. Ve Fordo'daki bu granit bu coğrafi yapısı var onun. 80-90 metre altında korumalı bilmem ne falan. En az 5-6 bomba atılması lazım. Zarar görebilmesi için. Dolayısıyla demek ki en az 3 uçak gitmiş demektir buraya. Ama işin ilginç tarafı şu. Bu uçaklar nereden kalktı? İngiliz adasından, İngiliz üstünden kalktı. Dolayısıyla bu sadece ABD saldırısı değildir. Bu aynı zamanda İngiltere saldırısıdır. Nasıl kullanabiliyor İngiltere? Kullandıysa, kendi üstünü kullandırdıysa saldırı için savaşta taraf olmuş demektir. Enteresan tarafı şu. Bu İngiltere var ya İngiltere Dışişleri Bakanı bir gün önce Alman ve Fransızlarla birlikte, hatta bunların başbakanları İran Dışişleri Bakanı'yla müzakeredeydi. Adam oradan hazırlık bombalanacağını biliyor. Fakat oturmuş bununla müzakere yapıyor güya. Tiyatro. İnanılmaz bir şey yani. İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Ya biz bunlarla oturduk konuşuyorduk diyor. Ama herkes zannediyor ki şimdi uluslararası hukuk boyutundan söylüyor. İngiltere resmen İran'a savaş açmıştır şu anda. Ama hiç sesi çıkıyor mu? Hiç kimse İngiltere'den bahsediyor mu? Hiç kimse bahsetmiyor. Irak'ta da öyle. Kerkük'le Musul arasına adamlar bundan 5-6 ay önce askeri üs kurdu, İngiliz üssü. Ve bu olaylar hazırlanırken Hayfa'ya olan 1920'de kurulmuş petrol boru hattını harekete ıslah ediyorlar şimdi. Her şey bir plan içerisinde yürüyor. Peki İngiltere'nin menfaati nedir bu bölgedeki sonraki durumdan en azından? Ne planlıyor? Bir kere İsrail tek başına bir İsrail değildir. Arkasında ABD ve İngiltere vardır. İngiltere, Orta Doğu'daki bütün sistemi dizayn eden baş aktördür. Akıl hocası İngiltere'dir. İngiltere, İsrail'i kurduran da İngiltere'dir zaten. Yani İsrail'i kurduran da İngiltere'dir. O yüzden İngiltere'yi burada bunun dışında tutmak mümkün değil. Aynı zamanda bu Körfez ülkeleri var ya, Körfez ülkeleri. Bunlar aslında, ben bunlara ne diyorum biliyor musunuz? Görüyorsunuz. İsrail Filistin'de soykırım yapıyor. Bunlardan hiç ses yok. İran'a saldırıyor. Hiç ses yok. Bilmem şunu yapıyor. Hiç ses yok. Neden? Çünkü bunlar İngiltere'nin valileri. Amerika'nın değil bak. İngiltere'nin valileri. O yüzden ben bunlara ne diyorum biliyor musun?
esmer Britanyalı. Tamam mı? Bunlar esmer Britanyalı. Bir kere bunu herkesin anlaması lazım. Böyle romantik. Yani sen şimdi bu uçaklar nereden kalktı, nereye gitti, hangi üssü kullandığını bilmezsen İngiltere'de oturur bunlarla ya ah vah vah tuh yapar. Yani katil maktulün cenazesine gider. Böyle bir durum. Peki hemen başka Amerika bu üssü kullandı ama diğer yandan deniz gücü olarak da ciddi bir şekilde Şimdi burada bölgede. tabii burada denizaltılardan ve fırkateyn muhriplerinden tomahawklar attı. Şimdi Fordo'yu B2'lerle vurmuş. Öyle yansıyor bilgiler. Diğer İsfahan'daki, Natans'taki, Tahran'daki nükleer tesisleri de tomahawklarla vurmuş. Bunu neden B2'lerle vuruyor? Bunlar tomahawklarla yer üstünde çünkü bu tesisler. Bunları yok et. Ama burası uranyum zenginleştirme yeri diyor. Plütonyum üretme yeri diyor. Bunlar yerin çok tabanının altında diyor. Burayı ben B2 ile vurabilirim ancak diyor. Diğerlerini oraya B2 göndermemiş. Öyle çıkıyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. İçinde neler döndü onu çok, ama biz okuduğumuz kadarıyla yurt dışındaki bütün kaynaklar okuduğumuz zaman tomahawklarla vurmuş deniliyor. Şimdi burada peki durum nedir derseniz, aslında burada çok karıştırdık ama burada gördüğünüz gibi hava üsleri, deniz üsleri, kara üsleri Amerika'nın var. Bakın hava üssü Umman'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, deniz üssü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, hava üssü yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde, deniz üssü, kara üssü ve hava üssü Suudi Arabistan'da. Kuveyt'te hem deniz hem kara hem deniz üssü. Deniz çok kısıtlı. Katar, kara üssü, hava üssü. İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan'ın gene Kızıldeniz kenarında hava üssü Amerika'ya ait olmak üzere. Bir de üsler dışında denizlerde de bir varlıkları var. Denizlerdeki varlığını da şöyle gösterelim. Şimdi bu bir kere şunu bir kere görelim. Şurada Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Orta Doğu'daki, yani Körfez bölgesindeki, Orta Doğu'da değil, Körfez bölgesindeki asker sayısı, sadece asker sayısından bahsediyorum. 55 binle 60 bin arasında. Bunlar muharip asker ve nitelikli asker. Kimisi istihbaratçı, kimisi bilmem neci, pilotlar, bilmem neler falan. Şimdi burada şunu görüyor musunuz? Yani bu bazıları mesela Kuveyt ordusunun bir kere mevcudu Amerikan askerinden daha az. Düşünün. Katar ordusunun mevcudu Amerikan askerinden daha az belki. Şimdi onun için bunların hepsini çok iyi görmek lazımdır. Amerika Birleşik Devletleri niye buradadır? Soru budur. Çok mu güzel tarihi yerleri var? Doğası mı güzel? Hayır. Burada enerji var. Ne demek bu? Petrol var. Doğalgaz var. Yani sanayisini ayakta tutabilmek için ihtiyaç var. Birisinin de sanayisini köstekleyeceksen buradaki petrol ve doğalgaz satışını kontrol etmen lazım. Ukrayna'da ne yaptı Amerika anlaşmada? Dedi ki %50'sini bana vereceksin de kalan %50'sini de kime satacağını ben karar vereceğim dedi. Şimdi bu da öyle. Petrol ve doğalgazı kime satacağına, kime satmayacağına, hangi fiyatla satacağına, satmayacağına İngiltere ve Amerika birlikte karar veriyorlar. Onun için bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye başkasının da girmesini istemiyor. Demek ki tekrar söylüyoruz. Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. ABD'nin bu bölgede 3 hedefi var. 1. Petrolün istediği şekilde serbest akışının sağlanması. Serbest akış. 2. Benden başka ABD'den ve müttefiki İngiltere'den başka kimse olmasın. 3. İsrail'in bekası ve güvenliği. Şimdi bazılarının aklına şu gelebilir. Efendim petrol bitse burada, doğalgaz bitse Amerika'nın burada bir işi olur mu diye. Amerika asla ve katta İsrail'i desteklemekten vazgeçmez.
Neden? Size başka bir şey daha söyleyeyim. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde okudum. Hocalarım da böyle Kissinger falan hocalığımızı falan yaptı biz. Genel soru şuydu. Amerika mı İsrail yönetir, İsrail mi Amerika'yı yönetir diye. O kelli felli gördüğümüz Amerikalı akademisyenler, politikacılar var ya, verdikleri cevap hep sabitti. İsrail Amerika'yı yönetir. Çünkü Amerika'daki yöneticilerin çoğu Yahudi kökenlidir. Ve Yahudilik bambaşka bir önceliktir. Hatırlarsanız Blinken İsrail'e geldiğinde ne dedi? Ben Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan ziyade bir Yahudi olarak geldim buraya dedi. Unutmayın bunu. Unutmayın. Onun için buradan vazgeçmez. Şimdi İsrail büyütülüyor. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığına. Şimdi buradaki en önemli varlığı ne biliyor musunuz? Bahreyn'deki 5. filo. Bu 5. filoda ne var biliyor musun? Uçak gemisi var. Tomahawk'lu, yani buraları vuran var ya, Tahran'ı mağaranı, Tomahawk'lu, Arleigh Burke, Sullivan sınıfları, bilmem bu tür Ticonderogalar falan, yani balistik füzeli muhripleri burada. Hem balistik füzeli muhripleri hem de bunların radarları, yani seyyar büyük muazzam radarları olan, istihbarat, keşif, gözetleme için resmen mobil radarları olan çok önemli, çok büyük bir avantaj. Aslında deniz üssü gibi diyoruz ama fiziki bir her yere dağılmış alan gibi var. aslında. Alan gibi tabii. Şimdi uçak gemisi burada. Şu anda Hint Okyanusu'nda. Buradan bütün her yeri etki altına alabiliyor mu? Uçakları ve etrafındaki denizaltılar, gene Tomahawk'lı denizaltılar, nükleer takatli denizaltılar. Bunlarla hem denizaltı hem muhriplerle, üzerindeki silahlarla bu bölgelerin hepsini etki altına alabilecek seviyede. Yalnız burada önemli bir şey var. Ne biliyor musun? Carl Vinson uçak gemisi burada. Nimitz sınıfı bir uçak gemisi. Üzerinde 70-80 tane uçak var bunlar. En gelişmiş türden uçaklar. Uçak sayısı biraz önce de söylemiştim. Yani geçen yayınlarımızda da söylemiştim. Uçak sayısı önemli değil. Uçağın niteliği önemli. Yani uçağın saymakla olmaz bu iş. Niteliğine bakmak lazım. Üzerinde taşıdığı bombaya bakmak lazım. Füzeye bakmak lazım. Onun sensörlerine bakmak lazım. Manevra kabiliyetine bakmak lazım. F-35'ler, F-22'ler, F-18'ler var burada. Şimdi Carl Vinson burada. Buraya bir tane daha uçak gemisi görev grubu sevk ediyor. Nimitz. Bu ne demek? Yani ikinciye ihtiyaç var mıdır aslında şu an? Demek ki burada dizayn edecek. Dizayn ederken baş kaldıran plan olursa, daha önce hatırlarsan İsrail şurada Gazze'de küçücük yer için bile 2 tane uçak gemisi görev grubunu Akdeniz'e getirmedi mi bu adam? Sesinizi çıkartanın başına binerim diye. 70-80 uçak daha geliyor. Uçağı bırak, yanındaki etrafındaki muhripler, denizaltılar, onlardaki Tomahawk'larla beraber geliyor. Bu nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Yani bir gemi. Şimdi bir tane uçak gemisi olur. Şurada uçak gemisi. Bunun üzerinde uçaklar var. Bu uçak gemisinin korunması, görev grubu denir buna. Uçak gemisi görev grubu denir. Görev grubu. Bunun etrafında bu görev grubu uçak gemisini korumaktan ötedir bu. Hem uçak gemisini korurlar hem de kendi görevlerini uçaklarla birlikte yaparlar. Uçak gemisinin içerisinde uçak gemisinin bir komutanı vardır. Bu ayrı. Bir de buradaki fırkateynler, muhripler, denizaltılar. Şimdi bunun etrafı böyle 30-40 mililerde hani koruma altına alacak şekilde 30-40 mililerde sensörleriyle koruma alacak silahlarıyla, yani 80 kilometre 70 kilometre ötede gemiler konuşlanmış, etrafını sarar. Bir de bunun önünde denizaltılar vardır. Yani uçak gemisi bir yere geldiği zaman bilin ki sadece kendisi gelmiyor. Yüzlerce Tomahawk olan gemiler geliyor. Yüzlerce Tomahawk'la birlikte geliyor. Alttan denizaltılar geliyor. Uçaklar geliyor. Şimdi bu ve bunların radarlarıyla kaplama alanları böyle. Tüm bölgeye hakim. Tüm bölgeye hakim ve her yere Şimdi bir uçak gemisi görev grubundaki silahlar şu Orta Doğu'daki silahların yarısı kadardır. 2 tanesini getirdin, hepsini geçer. Yani o şekilde bir durum var. Şimdi dediğim gibi bu uçak gemisi görev grubu diyoruz ya, uçak gemisinin bir komutanı var. O uçak gemisini kullanır. Bir de görev grubu komutanı vardır. Amiraldir o. O amiral işte hem uçak gemisinin hem de buradaki
bütün etrafındaki görev grubundaki bütün unsurların, denizaltısının, muhribinin, fırkateyninin, yani kruvazörün hepsinin harekatını kontrol eder. Emirler verir. Sen Peki şuraya sen. aktif bir harekat olmadığında mesela şu an geliyor ikincisi ama nasıl bir emirle geliyordur ya da amiral neyi emredebilir orada? Nasıl? Deniz görev grupları vardır. Yani uçak gemisi görev grupları gibi. Türk Deniz Görev Grubu da vardır mesela. Zamanında oluşturduk. Bu zaman zaman aktif olur. Bunlar bölgede sürekli varlık gösterirler. Barış zamanında varlık gösterirler. Savaş zamanında, çatışma zamanında ya da gerginlik zamanında zaten ayrıca faaliyet gösterirler. Ama normal şartlar altında burada bulunarak her şeyi izlerler ve deniz ticaretini, deniz ulaştırma yollarını kontrol ederler. Buradaki bütün istihbaratı da kontrol ederler. Şimdi mesela düşünün, Yemen'e ateş ediyor değil mi? Yemen'deki Husileri etki altına alıyor. Ya da Yemen'deki Husilerin saldırılarını, gemilere taarruzlarını karşı atıyorlar, roket atıyorlar, füze atıyorlar. Buradaki uçak gemisi görev grubundaki gemiler düşürüyor onları. Hatta İran'ın attığı füzeleri yine bu uçak gemisi görev grubundaki muhriplerin attığı füzelerle durdurulduğu söyleniyor. SM-3 bak şimdi SM-3 diye standart güdümlü mermisi vardır. Hava savunma güdümlü mermisi. İran'ın attığı bir takım füzeleri bu gemiler denizden atıyorlar. Denizden atıyorlar. 100 kilometreden daha fazlaya gidiyor. Atmosfer girişinde indiriyor. Atmosferin en üst katmanında indiriyor. Gemilerden atarak karanın savunmasını sağlıyor. Gemilerle karanın savunulmasını sağlıyor. Peki İran'ın olası bir misillemesinde Amerikan hedeflerini hedef alması durumunda buralarda olası hedefler midir? Vurabilir mi, balistik füzelerle hedef alabilir mi ya da? Şimdi İran'ın gerçekçi olmak lazım. İran'ın balistik füzelerinin Amerikan kuvvetlerine bir şey yapma ihtimali çok düşüktür. Görüyorsunuz %98, %99 İran'ın füzelerini düşürdük diyor İsrail. Şimdi bunlardaki Aegis sistemi falan var. Komuta kontrol sistemi var. Silah kontrol sistemleri var. Önceden uyarı sistemleri var. Bu gemilerin, yani bir gemiye normal şartlar altında zaten bir füze, iki füze, üç füze öyle kolay kolay bir şey yapamaz. Yani mesela bizim komuta kontrol sistemimizde, hava savunma sistemimizde, gemilerimizde milli olarak geliştirdik. Çok büyük bir başarıdır. Türkiye'de nasıl bir sistem var? Yani Türkiye savaşa müdahil değil ama denizlerde de varlığını sürdürüyor ama bu tür durumlarda savaşa dahil olmadan sürekli hareketlilik olduğunda ne yapar? Bir kere bizim barış zamanında sürekli faaliyetimiz vardır. Biz barış zamanında Karadeniz'de, Adalar Denizi'nde, Akdeniz'de sürekli keşif gözetleme yaparız gemilerimizle. Gemilerimiz her an bu memleketin güvenliği için ülkemizin uzaktan gelecek tehditlerin, ani tehditlerin olmaz diye bizde bir şey yoktur. Biz ihtimal en ufak bir gevşemeye mahal yoktur bizim askerlik anlayışımızda. Onun için gemilerimiz 7/24 keşif gözetleme yaparlar. Buna İHA'lar, keşif gözetleme uçaklarımız, deniz kuvvetlerinin, radarlarımız, uzun ufuk radar sistemimiz vardır. Bütün buraları görür. Sahil güvenlikle beraber koordineli, diğer kuvvetlerle koordineli sürekli gözetleriz biz. Peki ekstra bir teyakkuz durumu olabiliyor mu bu gibi durumlarda? Tabii oluyor. Ama ben şimdi onu da söyleyeyim. Mesela bizim gemilerdeki komuta kontrol sistemi milli yazı. Daha önceden biz bu işleri yapamazdık. Deniz kuvvetlerinin, yani bu komuta kontrol sistemi dışarıdan gelir. Onlar değişiklik yapmaya için ayrı ücret isterler. Yok bilmem o olur, bu olur. Yaptırırsın, yaptıramazsın falan. Ama deniz kuvvetlerinin kendi mühendisleri, subay mühendisleri milli komuta kontrol sistemini geliştirdiler. Silah kontrol sistemini geliştirdiler. Genesis diye. Ve bu sistem Amerika'dan aldığımız ikinci el gemilerde bile biz komuta kontrol sistemini, silah kontrol sistemi, her şeyini değiştirdik. Şimdi yerli silahlar da koyuyoruz. Geminin dışı Amerikan gemisi, içi Türk. Tamam mı? Zarf başka, mazruf içindeki başka. Ve bizim gemilerimizde şu anda 8 hedefe, yani aynı anda 8 füze geliyor, uçak geliyor, bilmem ne geliyor, top mermisi geliyor. 8 hedefe aynı anda karşı koyabilecek şekilde bir sistemimiz var. Ve bunun için de sürekli tatbikat yapılır. Sürekli eğitim yapılır ve sürekli uyanık şekilde buralarda dolaşılır. Biz yataklarımızda yatarken, gece uyurken bilin ki o gece karanlığında yüzlerce mil ötede Türk gemileri bizim yataklarımızda rahat uyumamızı sağlamak için seyrediyorlar, denizde dolaşıyorlar. Uçaklarımız, hava kuvvetleri uçaklarımız ve radarlarımız devamlı çalışıyorlar. Sınırlarımızda kara kuvvetler askerlerimiz bekliyorlar. Onun için
Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daima güçlü etsin. Muzaffer eylesin. Leventlerimizin yani denizci askerlerimizin ve karaca askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin ayağına da taş değdirmesin. Teşekkürler değerli Ben konuklarınız teşekkür için. ederim.